Isaac'te üyelik çok ayrı bir tecrübe, takım liderliği ayrı tecrübe. Güzel bir deneyim oldu. Konfor alanından çıktım, mücadele etmeye başladım ama sürekli geliştim. Bu bakımdan güzel bir deneyim olacaktır sizler için de. Yurt dışına gidecek insanların, yurt dışından bizim ülkemize gelecek olan insanların hayatına dokunuyoruz. Çok daha iyi konuşuyorlar aslında. Bunun en büyük sebebi de ne? Tabii ki de pratik. Ve herkes liderlik yapabilir mi diye bir soru işareti var. Spesifik olarak aslında herkesin içinde bir liderlik tarzı var ve bunu bulmamızı ya da liderliği nasıl yapmamızı öğretiyor. Zaten çok güzel bir söz var. Benim mesela stajımın da özeti aslında bu. Zorlanmanın olduğu yerde gelişme başlıyor. Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Şişman. Ne İş Bu İş'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ne İş Bu İş'in bu bölümünde konuğum Berna ve Berna ile beraber bu bölümde Isaac nedir, Isaac'in projeleri nelerdir, Isaac ekibine nasıl dahil olabilirsiniz gibi pek çok soruya cevap vermeye çalışacağız. Öncelikle hoş geldin Berna. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, ben de çok teşekkür ederim. Biraz seni tanıyabilir miyiz Berna? Tabii ki. Ben Berna. Şu an Isaac İstanbul Şubesi'nde pazarlama PR takım liderliği yapıyorum. Harika, oldukça güzel. O zaman hiç bilmeyenler, hiç duymayanlar için Isaac nedir? Isaac şu an dünyanın en büyük gençlik organizasyonu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 7 farklı ülkeden 7 farklı gencin kurduğu bir organizasyon. Kültürel arası etkileşim, dünya barışını sağlamak amacıyla aslında işte gençlere liderlik özelliği katmak amacıyla kurulan bir organizasyon. Bu şekilde. Oldukça güzel. Peki Isaac'in hangi projeleri var Berna? Isaac'in şu an 5 tane farklı projesi var. Bunlardan birincisi Global Volunteer projesi. Bu bir gönüllü proje. Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda aslında kişilerin kendi konfor alanlarından çıkıp farklı kültürlerle etkileşim içerisinde olup aynı zamanda gönüllü bir şekilde bir projede bulunduğu bir proje diyebilirim. Bunda yani katı atık toplamak, işte barınaklarda çalışmak olsun, bu tarz hani insanlar kendi farklı ülkelerine gidip bu tarz bir projede bulunuyorlar. Bu genel olarak çok CV ağırlıklı bir proje değil. Bir hani sosyal sorumluluk gönüllü olan bir proje. Onun dışında Global Talent ve Global Teacher projelerimiz var. Bunlar da CV ağırlıklı projeler. Global Talent projesinde kişiler kendi bölümlerinde ya da işte pazarlama olsun, mühendislik olsun yurt dışına staj için gidiyorlar. Kısa dönem, orta dönem ya da uzun dönem olarak. Sen de galiba bu projeye gitmiştin. Bu yaz ben de bu projeye katılmıştım, Global Talent projesine. Hem Isaac'in kanalında hem de kendi kanalımda bununla alakalı videolar çekmiştim zaten. Onların kartlarını bırakacağım yukarıya. Bunun yanı sıra çok güzel projelerdi. Yani dediğin gibi aslında konfor alanından çıkıyorsun ve bir mücadele başlıyor. Ama bu mücadelenin sonunda aslında pek çok şey öğreniyorsun. Pek çok yeni insanla tanışıyorsun. Farklı kültürlerle etkileşime giriyorsun. Yani benim açımdan gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Yani aslında burada şunu söylemek de istiyorum. Kimi zaman zorlayıcı olabilir kimi insanlar için. Çünkü hiç bilmediğin bir ülkeye gidiyorsun, hiç bilmediğin bir dil. Mesela Ukrayna'da bazı zorluklar vardı. Normal alfabenin yerine Kiril alfabesi var. Tamamen farklı bir dil, farklı bir şekilde konuşuluyor. Hani İngilizce bilmem bazen pek çok kapıyı açmıyor ama oradaki hem Isaac ekibi olsun hem diğer projeye katılan arkadaşlarım olsun hem de iş yerinde Cloudflare ekibinde çalıştığım arkadaşlarım olsun çok iyiydi. Ve bana pek çok şey kattı. Bu bakımdan ben de zaten sıklıkla tavsiye ediyorum. Bu projeye fırsat bulursanız mutlaka katılmalısınız. Bunun yanında da gerçekten dediğin gibi CV'nizi çok güçlü bir şekilde geliştiriyor. Bir de bu Talent projesinde İngilizce seviyesinin B2 olması aranıyor. Global Teacher projesinde de gerçekten ana dil gibi ya da hani akıcı bir şekilde İngilizce gerekiyor. O da C1 seviyesinde bir İngilizce. Teacher programında da yani yurt dışına gidiyorsun ve bir şekilde öğretmenlik yapıyorsun. O yüzden hani akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak çok önemli. Yani bu iki proje aslında biraz daha CV ağırlıklı projeler diyebilirim. Bunun dışında bir de Global Host projemiz var. Global Host projesinde de şu şekilde ilerliyor. Şimdi mesela benim bu yaz Temmuz'un sonunda bitiyor okulum ve ondan sonra yapmam gereken bir staj var. Ama ben bir yurt dışına çıkıp hani İngilizcemi daha akıcı hale getirmek istiyorum ama zamanım yok. Bunda da Isaac bize şunu sağlıyor. Yurt dışından projeler için bizim ülkemize gelen kişilere ev sahipliği yapıyoruz. Evimizi paylaşıyoruz onlarla. Herhangi bir ücret almıyoruz. Ama yani evinizin içinde aslında farklı bir kültür, gerçekten akıcı bir şekilde İngilizce konuşan bir insan olmuş oluyor. 6 ile 8 hafta arasında onlarla ağırladıktan sonra hem farklı bir kültür tanımış oluyoruz hem de evimizin içindeyken yurt dışına gidemeden İngilizcemizi geliştirmiş oluyoruz. Yani bazen zaman, bazen ekonomik koşullar yurt dışına çıkıp İngilizcemizi geliştirmemize ya da farklı kültürleri tanımamıza hani engel olabiliyor. Kesinlikle. O yüzden Global Host projemizde aslında kişilere kendi evinin içindeyken bir yabancı kültür tanıma fırsatı sağlıyor. Peki bu projeye başvurmak için mesela özellikle Global Host kısmından konuşuyorum. Herhangi bir ücret gerekiyor mu ya da hangi koşul gerekiyor? Hayır.
biz herhangi bir ücret almıyoruz, onlar da bize ödemiyorlar ya da herhangi bir ücret vermiyoruz. Sadece sizin gelen kişilere sağlamanız gereken 4 tane şart var. Bu elektrik, temiz su, banyoya erişim. Bir de gelecek olan kişinin kesinlikle ayrı bir yatakta yatması gerekiyor. Yani hani bir oda içerisinde 4 tane ranza da olabilir. Bu okey. Ama hani kesinlikle farklı bir yatakta yatması gerekiyor. Yani sadece aslında sağlamanız gereken 4 tane şart var. Daha sonrasında 6 ile 8 hafta içerisinde yurt dışından arkadaşımız geliyor ve ona ev sahipliği yapıyoruz. Yani ülkemizi gezdiriyoruz. O bize anlatıyor kendi ülkesini. Hatta daha sonra genelde şey oluyor. Böyle çok hani yakın arkadaş oluyorsun. Diyor ki işte sen de gel bizim aralara işte gez falan diye. Aslında böyle çok gerçekten hani herkesin deneyimlemesi gerektiği bir şey. Ben bu yaz mesela çıkamayacağım için önümüzdeki ay bir tane EP almayı düşünüyorum eve. O yüzden çok heyecanlıyım bu arada. Kesinlikle eğer siz de uygunsa eviniz, yani genelde hani ailesiyle kalan kişiler ya da hani evi müsait olmayanlar bu konuda sıkıntı çekiyor bizim arkadaşlarımız. İşte keşke ben de öğrenci evinde kalsaydım da hani bir EP alsaydım eve falan filan diye ev arkadaşlığı yapsaydım şeklinde. O yüzden Global Host projemiz de çok benim hani sevdiğim ve hani iyi düşünülmüş bir proje olduğunu düşünüyorum. Keyifli bir şey yani. Hem dediğin gibi yani İngilizce geliştirmek için aslında bulunmaz bir nimet. Çünkü en hızlı şekilde pratik yaparak geliştirirsiniz İngilizcenizi. Bunun yanı sıra mesela benim Ukrayna'daki arkadaşlarım vardı. Onlar hatta yaz tatilinde buraya geldiler gezmeye. Ve ben de ilgilendim. Onları gezdirmek de çok keyifli. Onlar da çok memnun kaldılar. Yani bu bakımdan hem kültürler arası etkileşimi sağlamak için hem de dilinizi geliştirmek için çok güzel bir fırsat. Evet. Daha sonra son ürünümüzden bahsedeyim. Membership yani üyelik. Aslında hani Aize'nin içerisinde çalışmak. Yani şu an bizim yaptığımız gibi. Ve yani gerçekten bu tecrübede yani hani anlatsam aslında saatlerce anlatabilirim. Gerçekten kişiye o kadar fazla şey katıyor ki. Yani aslında temel olarak şundan bahsedebilirim. Ben üyelik mülakatlarına girdiğim zaman birebir mülakatta şunu söylemiştim. İngilizce seviyesine bakılıyor ama ben akıcı bir şekilde İngilizce konuşamıyorum. Hani İngilizce okuyorum ama hani konuşma seviyesinde native değilim. Hani eğer bu bir sıkıntı oluşturacaksa dedim hani bunu önceden bilmeniz gerekiyor dedim. Daha sonra üyelik başvurularının işte mülakatlar açıklandı. Beni IGV departmanına koymuşlar. IGV departmanında neyle ilgileniyor? Yurt dışından bir kişi bizim ülkemize proje için geleceği zaman yani gelmeye karar verip projeye başvurduğu andan kendi ülkesine dönene kadarki süreçte biz ilgileniyoruz. Yani aslında en çok İngilizce konuşulan departman diyebilirim. Yani. Ben hatta şey dedim hani şaka mı bu, hani neden beni IGV'ye koymuşlar acaba falan diye düşündüm. Dediler ki eğer İngilizcenin çok iyi olduğunu söyleseydin koymazlardı. Çünkü sen Aize'ye bir şeyler katarken Aize'nin de sana bir şeyler katması gerekiyor ve hani bu tabularını işte bu çekinmeni yakabilmen için seni IGV'ye koymuşlar demişlerdi. O zaman böyle çok garip hissetmiştim. Hani gerçekten de öyle oldu. Ben zaten Aize'ye ilk girdim. Bir hafta sonra dediler ki şu an Türkiye'deki EP'lerle yani Türkiye'ye gelen yabancı kişilerle böyle beni etkinlik günü oluşturalım. Hani hepimiz birleşelim, işte yemek yiyelim, işte Maçka'da oturalım tarzında. İlk böyle bir çok gerildim, işte nasıl konuşacağım falan, işte arıyor, işte neredeyim falan, böyle bir çok heyecanlanıyorum falan. Daha sonra gerçekten hani çekinecek bir şey olmadığını fark ettim ve hepsi gerçekten gelen kişiler de çok tatlı kişiler. Hatta şey oldu, onlar kendi danslarını gösterdiler bize parkta piknik yaparken. Biz onlara gösterdik. Hani bir baktım Erik Dalı falan oynuyoruz gelen şeylerle, yabancı kişilerle falan. O yüzden hani Isaac'te üyelik çok ayrı bir tecrübe, takım liderliği ayrı bir tecrübe. Yani nerede olursanız olun, hangi konumda olursanız olun gerçekten size kattığı çok fazla şey var. Zaten Isaac'te üyelik içerisindeyken ya da takım lider içerisindeyken sürekli bir her ay düzenli olarak anketler, formlar dolduruyoruz. Geçen ay mesela performansımızı değerlendiriyoruz. Ne daha iyi olabilirdi? Ya da hani gerçekten formu doldururken kendimizi iyi analiz ediyoruz. Onun dışında bizi eksik olduğumuz yönleri nasıl geliştirebilirler? Ya da hani az önce bahsettiğim gibi biz Isaac'e bir şey katıyoruz. Onlar bize ne katabilirler? Isaac bize ne katabilir şeklinde gerçekten sürekli bir çalışma halinde kendi arkadaşlarımızla. O yüzden hani gerçekten anlatılacak gibi bir şey değil ve şöyle söyleyeyim, normalde bir yere girerken eğer orada hiç kimse birbirini tanımıyorsa insanların kaynaşması çok daha kolay olur. Ama hani bir toplulukta insanlar birbirini tanıyorsa ve sen sonradan geldiğin zaman alışmak hani daha zor olabiliyor. Çok doğru ama söylüyorsun. Aize'ye ben ilk girdiğim zaman hiç öyle olmadı ve normalde ben hani
insanların birbirini tanıdığı bir yere girdiğim zaman böyle hani biraz daha arka planda tutan biriyim kendimi. Ama Ayzen'in içerisine girdiğim an o aidiyet duygusunu hissettim diyebilirim. Hani sanki bir ailenin içine girmişim gibi ve hani onu dışarıdan giren biri bile hissediyor. O insanların birbirine olan saygısı, sevgisi, bağlılığı gerçekten Isaac içerisindeki insanlar, özellikle hani bizim şubemizde de öyle. Her şubede öyle. Yani hatta şubeler bile birbiriyle o şekilde hani sürekli bir etkileşim halindeyiz. Konuşuyoruz, ediyoruz. Yani her şeyi o kadar çok seviyorum ki şu an nutkum tutuldu. Yani şöyle anlatayım. Ben hasta olduğum zaman benim kapıma bir çorba bırakan kişiler Isaac'ten arkadaşlarımdı. Yine öyle bir canımın sıkkın olduğu zaman ya da sevindiğim zaman bir şey kutlamak için gittiğim insanlar da Isaac'ten arkadaşlarım. O yüzden kişiye kattığı şeyler ayrı. Gerçekten bir aile ortamı da kuruyor, onu söyleyebilirim. Ayrıca hani az önce liderlikten bahsettik. Bu liderliği Isaac bize nasıl katıyor? Aslında şu şekilde katıyor. Biz üye olduktan sonra mülakatlara giriyoruz ve bir takım liderliği başvuruları oluyor. Bu takım liderliğinde de yine aynı şekilde biz takım liderliği yapıyoruz. Bizim üyelerimiz oluyor ve liderlik yapmak aslında hani sözde, teorik olarak çok kolay gibi duruyor ama pratikte öyle değil ve çok zor bir şey ve herkes liderlik yapabilir mi diye bir soru işareti var. Hani lider mi doğulur, lider mi olunur diye. Aslında bize lider olmayı öğretiyor. Hani spesifik olarak aslında herkesin içinde bir liderlik tarzı var ve hani bunu bulmamızı ya da liderliği nasıl yapmamızı öğretiyor. Yani hem liderlik açısından hem iş temposu açısından kurumsal hayata benzer bir şekilde gerçekten herkes özverili bir halde gerçekten çalışıyor. Hem şubemize hem Ayze'ye olan bağlılığımızdan dolayı. Yani her açıdan aslında bize kattığı çok fazla şey var diyebilirim. Oldukça güzel. Yani gerçekten çok güzel yerlere değindin. Bir aile ortamı oluşuyor, çok yakın arkadaşlıklar kuruyorsun ve her geçen gün farklı departmanlarda, farklı alanlarda çalışıp kendini farklı yerlerde geliştiriyorsun. Bunun yanı sıra dediğin gibi aylık sürekli formalite testleri var. Bu şekilde de kendini daha iyi tanıyabiliyorsun aslında. Mesela benim Ukrayna'daki staj dönemimde de yani orada 17-18 yaşında olan arkadaşlarımız bile çok akıcı bir şekilde İngilizce konuşuyorlardı. Ve çok hani sıcakkanlılar, birbirlerini çok seviyorlar, aile gibiler. Gerçekten bunları orada da görebiliyoruz. Sadece İstanbul'da değil, belki Türkiye'nin Evet. pek çok yerindeki diğer şubelerde ve yurt dışındaki diğer şubelerde de. Bu bakımdan güzel bir deneyim. Dediğin gibi İngilizce hani çekiniyorsun bazen. Benim İngilizcem iyi. Çok rahat bir şekilde konuşabiliyordum. Ama gittim mesela çok rahat bir şekilde anlaşabiliyorum ama çok çok daha iyi konuşuyorlar aslında. Bunun en büyük sebebi de ne? Tabii ki de pratik. Bu bakımdan oldukça güzel. Peki ben şimdi ICE'ye üye olmak istiyorum mesela. Ne şartlar gerekli? Ne yapmam gerekli? Çünkü bir dünya güzel avantajdan bahsettin. Evet, aslında şöyle üyelik için her dönem oluyor. Bu dönem şubeden şubeye göre değişiyor ama bizim şubemizde artık her ay bir üye alımı yani mülakatlar oluyor. Isaac'in sitesine girdikten sonra orada şubeler seçiliyor. Kendi lokalindeki, üniversite lokalindeki şubeyi seçtikten sonra üyelik başvurusunda bulunuyorsun. Daha sonra seni mülakata çağırıyorlar. Bir toplu mülakat, daha sonrasında bir bireysel mülakattan sonra eğer şartlar uygun görülürse seni çağırıyorlar. Yani İngilizcenin de aslında iyi olması gerekiyor ama dediğim gibi hani ben native değilim dediğim zaman da hani bunu geliştirmek ve bunun üzerine gitmek için mesela beni aralarına kabul ettiler diyebilirim. Aslında biraz daha şeye bakıyor hani bir topluluk içerisinde çalışabilir miyim? Ya da istekli miyim? Aslında bunun gözünden de anlıyorlar. Yani sana birkaç tane de soru soruyorlar. Daha sonrasında üyeliğe alınıyorsun. Üyelikten sonra da üye olarak devam edebilirsin. Takım liderliğine başvurabilirsin. Yani yükselmek istediğin kadar aslında Isaac içerisinde yükselip kendini bulabilirsin diyebilirim. Oldukça güzel. Peki başka bir şey sormak istiyorum. Projelerden bahsettik ilk kısımda. Mesela bir arkadaşımız projeye başvurmak istiyor. Nasıl başvuracak? Nasıl işliyor süreç? Onda da aslında Isaac'in sayfasında linkler var. Oraya başvuruda bulunduktan sonra bizim o departmandaki arkadaşlarımız hangi ürüne, hangi projeye başvurduysan sana geri dönüyorlar. Hangi ülkeler o zaman projeye açık ya da hangi dönemde gitmek istiyorsun aslında kişiye bir danışmanlık yapıyorlar. Yani o süreç hani senin başvurduğun projedeki departmandaki arkadaşlarla yürüyor. Onlarla birlikte hallediyorsunuz o süreci. Anladım. Oldukça güzel. Şunu sormak istiyorum. Akıllara takılabilir çünkü. Mesela bir arkadaşımız IZ'ye üye olmak istiyor. Üye oldu. Peki diğer projelere başvurabiliyor mu mesela? İşte yurt dışına gidebiliyor mu? Nasıl oluyor bu süreç? Aha, tabii ki. Hatta daha şey oluyor. Biz şimdi biraz daha işin içinde olduğumuz için işte insanları gönderiyoruz, insanlar geliyor şeklinde detaylarına daha hakim olduğumuz için aslında süreç biraz daha kolay ilerliyor diyebilirim. Yani mesela arkadaşımıza söylüyoruz işte hangi ülkelere açık, işte bu zaman gitsem mi, ne zaman gitsem, nasıl uygun olur falan şeklinde. Kesinlikle çok daha
iyi şekilde ilerliyor diyebilirim yani. Çok daha iyi Gitmeniz de şekilde kolaylaştırıyor dediğim, evet, yani. daha kolay oluyor süreç. Yani siz kendi işin içinde olduğunuz için daha kolay ilerliyor diyebilirim. Burada da bir hatıramı anlatmak istiyorum. Ben Ukrayna'ya gideceğim zaman işte son bir haftadan önce bir toplantı yapmıştık diğer projeye katılacaklarla. Daha önceden de bir arkadaşımız Ukrayna'ya gitmiş kış döneminde. Yani bana o kadar çok güzel tavsiyeler verdi ki bildiğin hayatımı orada kolaylaştırdı ilk o aşamada işte. Şehrin merkezine gitmemde, yeme içme bulmamda, şuralara git dedi, buralardan şunları alabilirsin dedi. Ya çünkü ilk gittiğiniz zaman işte neresi pahalı, neresi ucuz bilemiyorsunuz. Nereden daha iyi yemek yersiniz onu bilemiyorsunuz. Bu şekilde dediğin gibi aslında daha önce tecrübeli birisinden dinlemek oldukça keyifli ve Evet. faydalı oluyor. Vakitten de tasarrufu sağlıyor aynı zamanda. Peki Isaac ekibinde çalışmanın sence en güzel avantajları neler? En güzel avantajları aslında bir işin içine girmeden önce hani yapabilirim, edebilirim, hani benim çok bir eksiğim yoktur diye düşünüyorsun ama aslında herkesin hani bir bocaladığı bir dönem oluyor. Çünkü gerçekten hani bir insan bir sorumluluk hissediyor. Yani ders çalışmak mesela sadece bizi ilgilendiriyor ve hani aksatabiliriz ya da hani çok büyük bir baskı içerisinde olamayabiliriz ama aslında şu şekilde hem kendi ailene, şubene hem Ayza'ya karşı bir sorumluluğun var. Ve hani her departmanda böyle hangi konumda olursan öyle senin yapacağın bir iş diğer departmanları belki başka birinin hayatına etkileyebilir. Çünkü biz bu şekilde şimdi Isaac'la gönüllü olarak çalışıyoruz ve insanların hayatına dokunuyoruz. Yurt dışına gidecek insanların, yurt dışından bizim ülkemize gelecek olan insanların hayatına dokunuyoruz. O yüzden her şey aslında eksiksiz bir şekilde ve hani tam zamanda yapmaya çalışıyoruz ve bunu yaparken de zaman kontrolü, stres yönetimi gerçekten çok önemli şeyler ve işin içinde olduğu zaman insanlar böyle bazen bocalayabiliyor. Bu ki herkes de öyle ki keza liderlik yaparken de böyle. Yani gerçekten çok fazla sorun ortaya çıkabiliyor ama şunu fark ediyorsun. Senin yanında sana destek olan bir sürü insan var. Yani onları yaşamış, senin yolundan geçmiş, başlarken bunları yaşamış bir sürü arkadaşın, kardeşin var ve onlar hani sana destek oluyorlar. Sen bocaladığın zaman geliyorlar, yardım ediyorlar, düştüysen kaldırıyorlar ve bir süre sonra ne kadar zorluk çekersen çek, dönüp arkaya baktığın zaman şunu söyleyebiliyorsun. Ben çok zorlandım. Bazen düştüğüm oldu, hata yaptığım oldu ama bunların hepsinin farkına vardım, bunları düzelttim ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkabildim. Ve hangi departmanda olursanız olun, hangi konumda olursanız olun sürekli hem Isaac'ten hem de Isaac'teki arkadaşlarımızdan öğrendiğimiz çok farklı şey oluyor. Çünkü çok farklı fikirler, çok farklı insanlar ve hani hepimiz gönüllü olarak çalışıyoruz. Hani farkındalığı olan İnsanlarla birlikte bir iş yapmak da çok keyifli oluyor. Hep birlikte bazen kapanmalar yapıyoruz. Sabahlara kadar çalıştığımız oluyor. Daha sonra mola veriyoruz, eğleniyoruz, üzülüyoruz, strese giriyoruz. Bazen her şey birikiyor. Bazen işte mülakatlar geçiriyoruz, başarılı geçiyor. Takımlar seçiliyor, kutluyoruz. Yani aslında çok farklı duyguları, çok farklı dönemleri birlikte geçiriyoruz. Ve dönüp baktığımız zaman her şey bizim için bir tecrübe olmuş oluyor. Oldukça güzel. Zaten çok güzel bir söz var. Benim mesela stajımın da özeti aslında bu. Zorlanmanın olduğu yerde gelişme başlıyor. Yani bunu aklınızda tuttuğunuz zaman zorlandığınızda, güçlendiğinizde hissedebilirsiniz. Bu bakımdan oldukça güzel. Peki Berna şunu da sormak istiyorum sana. Hiç bilmeyen birisi Isaac'e nasıl güvenebilir, nasıl başvurabilir? Yani şöyle, Isaac 1948'den beri 200'den fazla ülkede bulunan bir kurum. Aynı şekilde Türkiye'de de 1954'ten beri varız ve 17 şehirde 70'ten fazla şehirde de temsilcilerimiz bulunmakta ve yüz binlerce kişi çalışıyor. O yüzden hani kesinlikle özverili bir şekilde çalışan bir sürü arkadaşımız var. Hem yurt dışından gelen kişiler için öyle hem yurt dışına gidecek olan arkadaşlarımız için öyle. Hani kesinlikle bir yurt dışı deneyimini bence bir Isaac'le farkına varmanız ve yaşamanız gerekiyor. Daha sonra zaten siz de yani gelecek olan kişiler de tüm ürünlerimiz için memnun kaldıktan sonra ne demek istediğimi anlayacaklardır diyebilirim. O zaman sonlara doğru gelirken şunu da sormak istiyorum. Kimler sence Isaac'e başvurmalı? Ne beklemeliler Isaac'ten yani bir projeye katılırken ya da ekibine dahil olurken? Aslında şöyle, Isaac, biz gönüllü olarak çalışıyoruz. Yani bir şeyler katıyoruz. Başka insanların hayatına dokunmaya çalışıyoruz ama ne kadar verirsek o kadar alıyoruz. Yani kendimizi tanımak, yani aslında insanlarda şöyle bir şey, herkesin deneyimi aynı olmuyor. Çünkü herkesin kendini geliştirmek istediği noktalar çok farklı. Mesela bazı insanlar, ben görüyorum kendi arkadaşlarıma, diyor ki hani Isaac'e gelmeden önce toplum içinde konuşmaktan çok çekiniyorduk. Ama şu an her noktada, her alanda kendi fikirlerimizi özgürce belirtebiliyoruz.
gerçekten hani bunu söyleyen arkadaşlarım var. Mesela benim için de böyle. Ben hani İngilizce konuşma açısından çekiniyordum ama artık çekinmiyorum. Yani kimin ne kadar yani ne eksik özelliği varsa aslında Isaac'te gönüllü olarak çalışırken bir şekilde Isaac bunları geliştirmemiz için bize imkan sağlıyor diyebilirim. O yüzden hani kaçıncı sınıf olursanız olun, hangi üniversitede hangi bölüm okuyorsanız olun, hani kesinlikle gençlere bu liderlik özelliğini katmak ya da hani kendini geliştirmek istediği noktalarda geliştirmek açısından bize çok fazla imkan sağlıyor. O yüzden yani gelmek isteyen tüm gençlere tavsiye edebilirim. Oldukça güzel. Gerçekten ben de tavsiye ederim. Hem üyelik aşamasında hem de özellikle projelerinde çok güzel işler yapılıyor. Ki zaten ben de buna katıldım. Birebir deneyimledim bu yaz. Pek çok da video çektim hatta Ukrayna'dan. Onları da izleyebilirsiniz. Güzel bir deneyim oldu. Konfor alanından çıktım, mücadele etmeye başladım ama sürekli geliştim. Bu bakımdan güzel bir deneyim olacaktır sizler için de. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada artık Ne İş Bu İş serisinde konuklarımıza defter hediye ediyoruz ve ben de Berna'ya bir defter hediye etmek istiyorum. Ne İş Bu İş'in defterini. Çok teşekkür ederim. Saklayacağım ana olarak bunu. Aklınıza takılan sorular olursa mutlaka yorumlar kısmına bekliyoruz. Berna oradan yardımcı olacaktır size zaten. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.